Herkese merhaba, ben Muhammed Musab Öztürk. Bugün sizlere Darktable'da kumlama gidermeyi göstereceğim. Yani noise gidermeyi göstereceğim. Fotoğrafımı açıyorum. Görmüş olduğunuz gibi gece çekilmiş karanlık bir fotoğraf. Bunda yıldızlar var, detayları var. Bir sonraki fotoğrafımda tamamen yıldızların çekildiği bir fotoğraf. Bunu da göstereceğim. Şimdi basitçe bir ayarlarımı yapacağım. Sürekli basit ayarlarımı gösteriyorum. Tekrar edip akılda kalması için. Şimdi ışık ayarlarımı yapacağım. Zaten fotoğraf oldukça karanlık. Görmüş olduğunuz gibi detaylar ortaya çıkmaya başladı. Gayet yeterli. Şu anda. Görüyorsunuz fotoğraf oldukça noisily, yani kumlama var fotoğrafta. Hem kromatik bozulmalar var. Yani bu mavi, yeşil, kırmızı bozmalar var. Hem de tanecik bozmalar var. Kumlama bozmaları var mevcut fotoğrafta şu anda. Şimdi bunu gidermeyi göstereceğim. Correction gruba geliyoruz. Burada birçok bununla ilgili modül mevcut. En çok kullandığımdan başlayayım ben. Contrast Equalizer. Bunu zaten çok fazla kullanıyorum. Diğer derslerde de ve fotoğraf işleme videolarında da görmüşsünüzdür. Burada Luma bölümü tanecikleri giderecek. Chroma bölümü ise renk bozmalarını giderecek. Aşağı kısmı yukarı kaldırıyorum. Farkı görebiliyoruz şu anda. Luma modülüyle de tanecikleri giderdik. Hala renk bozmaları duruyor. Tanecikler de duruyor. Tabii fotoğraf zor bir fotoğraf. Yine Contrast Equalizer bölümünde Fine kısmından da kaybettiğimiz detayları geri kazanabiliyoruz. Şimdi bu kumlama hala durduğu için farklı bir modüle geçip tekrar kumlama gidereceğim. Denoise Non-Local Means modülün adı. Bunu hazır ayarlar mevcut. Aktif ettiğimizde o ayarları fotoğrafa uyguluyor ve şu anda neredeyse fotoğrafta kromatik bozma, yani renk bozmalarını sıfıra indirdi. Yani çok yine var, bariz belli oluyor ama bunu mümkün olduğunca en aza indirdi. Gayet de başarılı. Yani fotoğrafta yıldız pozlama fotoğrafı, yüksek ışıklı bölgeler de var. Yani şehir içerisinde sonuç itibariyle çekilmiş bir fotoğraf. Buna rağmen hem yıldızlar görünüyor hem de diğer karanlık bölgelerde detayları alabiliyoruz. Bunu sağlıyor bize. Burada Denoise Non-Local Means'te uyguladığımız bölgenin büyüklüğünü buradan değiştirebiliyoruz. 4 kademe şeklinde var. Ve uyguladığımız ayarların şiddetini değiştirebiliyoruz. Strange'den. Çok fazla uyguladığımızda tabii fotoğrafta detayları çok fazla kaybediyoruz. Böyle göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi uyguladığımız ayarların şiddetini değiştireceğim ve detaylar biraz daha geliyor. Luma yine tanecik bozmalar için Contrast Equalizer'da gördüğümüz gibi. Chroma ise kromatik, yani renk bozmaları için kullandığımız bölüm. Şu an bu fotoğraf için yapmış olduğum ayarlar yeterli. Mesela bunları kullanarak bu şekilde fotoğrafı tamamlayabiliriz. Bunların haricinde yine Contrast Equalizer'ı da kapatayım. Yine Correction grupta aşağıda Denoise Bilateral Filter var. Bu da hazır ayarları var. Aktif ettiğinizde o da çalışıyor. Direkt geliyor, hazır ayarlar uygulanmış oluyor. Şimdi gördüğünüz gibi bu aşırı derecede fotoğrafı bulanıklaştırdı. Çok yumuşattı fotoğrafı. Buradan ayarları yapabiliriz. Radius'tan miktarını ayarlarız. Uygulamış olduğu noise gidermenin ayarını değiştirebiliriz. Ve renklere göre ayar değiştirebiliyoruz burada. Açıkçası benim çok kullandığım bir modül değil. Benim için yukarıda göstermiş olduğum 2 modül yeterli oluyor genellikle. Bu şekilde bu modülü de değerlendirebilirsiniz. Kendi kullanımınıza kalmış. Bunu da kapattım şimdi. Hemen aşağısında
Denoise Profile var. Bu programda tanımlanan her makinenin fotoğrafta kullanmış olduğunuz ISO değerine göre makinenin ürettiği noise'leri gideriyor. Her makine için ayrı ayrı bu veriler girilmiş ve mevcut. Gördüğünüz gibi benim makinemde şu an ISO 800'de çekilmiş ve burada onun eşleşmesi gerçekleşmiş. Modülü aktif hale getirdiğinizde ISO 800'e göre kullanmış olduğum Canon 600D makinenin noise profilini getirip noise'unu gideriyor. Buna rağmen yine yeterli görmezseniz ayarları burada onları değiştirebilirsiniz. Yine modülün ayarladığı bölgeyi değiştirebilirsiniz. Miktarını değiştirebilirsiniz. Buradan da ayarı yapabilirsiniz. Bu ayarı hazır olarak açtığımızda gayet yeterli çalışabiliyor. Ama ISO 800 gibi bir değerde tabi her şeyi gideremiyor. Buna yine başka bir modülle desteklemek gerekiyor. Mesela Contrast Equalizer ile tekrar bu ayarları destekleyebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi gayet başarılı bir şekilde noise giderdi ve detaylar da çok fazla kaybolmadı açıkçası. Mesela bunu bu haliyle bıraktım. Contrast Equalizer'ı aktif hale getirdim. Gördüğünüz gibi detayları tekrar geri kazandım. Gayet başarılı bir şekilde çalışıyor şu anda. Görmüş olduğunuz gibi sonuç gayet başarılı. Şimdi bu modülleri de kapatacağım. En son bir RAW Denoise kaldı. Onu da açayım. Bunda hazır ayarları var. Yukarıya doğru yumuşaklık verir. Aşağıya doğru da daha çok noise verir ayarlar. Ben bu modülü şu ana kadar hiç kullanmadım açıkçası. Kullanmak isteyen arkadaşlar olursa bilgisi olsun. Şimdi diğer fotoğrafıma geçiyorum. Diğer fotoğrafım sadece gökyüzünü çektiğim yıldızların olduğu yine aynı konumda şehrin ışıklarının olduğu bir yer açıkçası burası da yine. Şöyle göstereceğim. Fotoğraf aşırı derecede düşük pozlanmış ve buna -4'tü artı 4 pozlama değeri vereceğim. Gördüğünüz gibi müthiş bir noise geldi fotoğrafta. Ama yıldızlar da ortaya çıktı. Daha sonra makinemin ISO performansına göre hazır olan ayar Denoise Profile'ı kullanacağım. Onu aktif hale getiriyorum. Biraz noise azalttı. Ondan sonra Denoise Non-Convince bunu aktif hale getiriyorum. Hazır ayarları mevcut zaten. Şimdi kromatik bozma çok bozuk. Yani renk bozmaları çok fazla var. O yüzden bu modülün ayarını yükseltiyorum. İlk olarak. Daha sonra da tanecik bozmalarını gidermek için biraz daha ayarı yükseltiyorum. En son kaybetmiş olduğum hem detayları hem de kromatik bozmayı almak için Contrast Equalizer modülüne geldim. Burada kromatik bozma çok fazla olduğu için bu modülde daha fazla ayar kullanacağım ve kromatik bozmada neredeyse tamamen kurtuldum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi o renk bozmalarından kurtuldum şu anda. Biraz yine kumlama tanecik bozmaları var. Onu da yine Contrast Equalizer'da gidereceğim. Şu an çok yumuşak olduğu için fotoğrafı detayları geri kazanmak için yine Fine kısmından fotoğrafıma detayları kazandıracağım. Evet. Şehir içerisinde çekilmiş ve -4 pozlama ile çekilmiş bir fotoğrafta yıldızları bu kadar kazanabildik ve kullanmış olduğum makine eski bir makine olmasına rağmen bu kadar detay ve bu kadar yıldız çıkarmayı bu programda başarabildik. Gayet güzel çalışıyor ve çok başarılı açıkçası. Bu fotoğrafta bu programda beni de şaşırtmış oldu açıkçası. Dinlediğiniz için, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.